Selam Naz, merhaba, nasılsın? Hoş Merhaba. geldin. Merhaba Emre Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür. Sen çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Ay deneyeceğiz işte bugün biraz. Çok Nasılsın, teşekkür iyi ederim. misin? İyiyim valla. Teşekkür ederim yani beni davet ettiğiniz için. Ah, sen Gerçekten. ne diyorsun? Ne kadar mutlu olduk. Biz o kadar yani seni izlediğimizden beri. Ya şöyle söyleyeyim, ben sosyal medyaya senin videolarını düştüğünden beri Türkiye'de o kadar çok desteklenip seviliyorsun ki, o kadar Evet, evet. seni böyle yani şeymiş gibi, yani bir bayrak taşıyormuş gibi seviyoruz şu anda seni Doğru dinliyoruz. gerçekten öyle. Evet arkadaşlar, bugün harika bir konuğumuz var. Bugün Naz bizimle beraber, bütün jürileri birbirine baktıran, herkesi şaşırtan ve şimdi bizi şaşırtacak olan Naz. Hoş geldin Naz! Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Nazcığım, seni tanımak istiyoruz. Öncelikle hani birazcık kendini anlatır mısın diye başlayayım. Ne istersen anlatabilirsin de bu arada. Tabii ki. Merhabalar herkese. Benim adım Naz Çavuşoğlu. Yine 18 yaşında oldum Hı hı. şu pazar. Hala lise son senesindeyim. Aa, Latince, matematik şey yapıyorum, aha, okuyorum. Ve şimdi işte The Voice'a katılıyorum. evet. Canlı yayınlara başladık işte. Bu hafta ikinci canlı yayın. Hmm. Öyle işte ve müziği hep sevdim, hep ilgilendim ve bu sene de işte kendi kendime düşündüm işte hadi bir şey yapayım müzikle. Onun için yani The Voice'a katıldım. Dur bakayım, bir Eee, The Voice'a katayım bakayım. Hadi evet, dene. bir deneyelim. Gerçekten Öyle. böyle mi ya? Biraz Evet, peki öyle işte. okul zamanında müzikle alakan var mıydı? Yani bir grubun müzik yapıyor muydun? Kendin şarkıcılık yapıyor Evet. muydun? Böyle şeyler deniyor muydun? Şimdi gerçekten başa bir geleyim. 8 yaşındayken işte akademide, müzik akademisinde gitar dersleri takip etmeye başladım Hı işte. hı. Ama klasik gitar. Aha. Ve evet o klasik gitar ve 11 yaşındayken ya da 11-13 öyle bir şey. Kendi kendime işte akorları başladım öğrenmeye. Online işte başladım Hmm. YouTube'dan falan. Aha. Eee, Ondan sonra işte kendi şarkılarımı başladım işte yazmaya ama Abi senin küçükken kendi şarkıların da mı var? evet var. Ama Oo. İngilizce. O da yani İngilizce. işte İngilizce Hı hı. söylüyorum ama tabii ki Türkçe yani Türk'üm. Onun Hı için yani hı. evde Türkçe şarkıları da söylüyoruz. Ama daha çok yani İngilizce Hı hı. yazıyorum. Ondan sonra işte 16-17 yaşındayken bir grubun içine girdim işte. Hımm. Allah's adı. 6 kişi içindeyiz. Evet. Saksofon bile var içinde. Evet gerçekten en Çok iyi güzel. arkadaşlarım. A, ne güzel. İşte birkaç tane konser işte veriyoruz. Kendi şarkılarımızla da yazıyoruz artık. Öyle işte. Vay, vay, vay! Yani sen bu işin içinde böyle yolculuğuna devam ediyorsun. Grup Evet işte. içindesin. Ya bu keyif alarak ama senin ana branşın müzik miydi okulda? Yani gelecekte olmak istediğin şey müzik miydi yoksa hadi ben bunu yapıyorum diye mi deneyeyim dedin yani? Gerçekten bir hobi olarak Hı yani hı. okulun dışında olarak bir şey. Müzik de yani devam etmek istemiyordum yani büyük okulda ya da üniversite Ha onu ha. yapmak istemiyordum. Hı hı. Ve yani The Voice olmasa ya da öyle düşünüyordum belki şey Hı. yapmak okumak Hımm. istiyorum ama o şimdi biraz arka plana geliyor belki müzikle yapmak. O da değişti. Her şey değişti. Aman Evet, Allah'ım. her şey şimdi değişiyor işte yani The Voice'un yüzünde ve kendim şeylerim de değişiyor artık. Çünkü yani bu spesyal bir şey yani bunu kullanmam lazım ve şimdi gerçekten bence anı geldi. Çünkü Türkiye'den çok destek geliyor Hı hı. ve çok tepki geliyor. Onun için yani onu kullanmak istiyorum yani ve Naz, belki peki şimdi sormak istediğim şu. Bir eee, sen Türkçe şarkılar dinliyor muydun? Çok evet severek dinlediğin şarkıcılar dinliyorum. kimlerdi mesela? Neler dinliyordun? İşte evde daha çok böyle babam Sezen Aksu'yu Hı. açıyordu işte. Onu çok Evet. seviyordu. Onu çok dinledik işte. Annen, Tarkan'ı. annen de orada. Semra Evet Hanım merhaba. annem. Yani Tarkan'ı Merhaba falan. Semra Hanım, harika. Şimdi Annem Merhabalar. de burada. ya ne güzel şimdi. Müziği hep evimizde var bizim. Evet Sezen tabii ki. Aksu'dan Hı Tarkan'a, hı. şimdi son işte Can Ozan'ı çok Evet seviyoruz, John Ozan işte dinliyoruz. çok son zamanlarda çok Yani 90'lılar diyeyim, biz birazcık 90'lılarda kaldık eşimle.
o müziklerle kızlarımızı büyüttük. Evet. Ay ne güzel, Rock'u daha çok harikulade. seviyoruz. Tabii. Mor ve Ötesi, Dumanı. Evet, rock müzik de seviyoruz. Onu da çok Babamız severiz. olsa şimdi orada Naz'la daha iyi çok biliyorlar. Evet. Amerikan grupları. Evet, Amerikan babamla işte Amerikan grupları çok seviyoruz işte böyle Radiohead olur da The Cure olur da öyle grupları çok severiz. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi tabii burada ne yaptınız? Bu arada Semra Hanım, siz bekliyor muydunuz Naz'ı? Hani genelde aileler şey der ya, ya Naz denesene. Ya Naz katıl bak çok güzel olacak falan dediniz mi hiç böyle bir şey? Yoksa sürpriz oldu mu sizin için de? Özel bir sesi olduğunu biliyoruz çoktan beri, yani çok ufaklıktan beri. Ve The Voice programını da senelerdir izliyoruz. Biz aslında The Voice France, yani Fransa çok izledik. Diyorduk yani acaba katılır mı Naz, nasıl olur, ama daha çok ufaktı. Ve sonra seneler geçti, o aklımızdan Vay be. çıktı. Naz tabii ki okulda, akademiyi de okuduğu için dans gösterileri olur, müzik gösterileri olur. Onlara hep katıldı ve oradan da tepkiler alıyorduk. Hep aileler olsun, tanıdıklar, arkadaşlar, ya ne kadar güzel sesi var, ileride bir şey yapmak ister mi? Ama biz hiç öyle bir düşüncede değildik, hani yapar yapmaz kendi isteği. Sonra bu yaz işte bizi şaşırttı. Anne baba dedi tatilde, ben de Voice'a katıldım ve seçildim. Sürpriz. Olur. Sürpriz yaptım yani. Sürpriz yaptı bize. Ay ne güzel. Ne Öyle güzel. bu serüven başladı. Eylül ayından beri gidip geldik. Şahane. Şimdi gene böyle hemen şey sorayım. Şimdi önce bu Can Ozan'ın şarkısını nereden seçtin Naz? Galiba Can Ozan'ın şarkısı Blind'dı değil mi? Yani Blind Audition'da söylediği şarkıydı. Yani ilk Yo, çıktı. Can Ozan'ın şarkısı Daha sonrası. Evet, Ghost Battle'da şey söyleyeyim. Aha. Blind Audition'da Habibi söylemişim. Tamino'nun Habibi. Tamino söyledin, sonra Can Ozan. Evet, Vay sonra vay vay Ghost vay Battle vay. geldi. Ondan sonra işte Ağlama Ben Ağlarımı söyledim. Can Ozan'ı hep seviyordum. Ve Can Ozan'ı nereden öğrendim? Birlikte Zeynep Bastık'la Evet. Toprak Yağmurak söylemişlerdi. Çok sevmiştim. İşte bir düet yapmışlardı. Ondan Evet. sonra işte Can Ozan'ı dedim yani bu kişi kim? Çok güzel şarkıları varmış. İşte internetten baktım işte. O zaman Ağlama Ben Ağlarıma işte geldim ve çok sevmiştim. Ama görüyordum yani sanki o kadar popüler değildi bile. Böyle biraz azalmıştı. O zaman The Voice'a katıldım işte ve The Voice'un başına bir liste yapman lazım ve birkaç tane şarkı içine koyman lazım. O şarkıları şeyin içinde, yarışmanın içine kullanabilirsin işte. O zaman annem işte dedi bana, hadi bir Türk şarkı içine sok. Helal. Dinlersin işte. Helal. Çok iyi fikir Semra Sonra Hanım. işte Ağlama Ben Ağlarımı içine soktum işte. O zaman Post Battle için bir şarkı seçmem lazım. O zaman koçum dedi işte, hadi o Türk şarkıyı söylesene Naz. Buna dedim tamam bir deneyelim işte. Baştan çok sevmemiştim. Baştan korkmuştum daha doğrusu. Tabii. Yani tepkiler ne olacak yani. Çünkü daha hala Belçika'dayız tabii ki yani. İnsanlar anlamayacak ne düşünecekler. Ama dedi yani şimdi dene, şimdi şansını yani al, şansını dene. Ve öyle yaptım işte, denedim. Ve düşündüm yani bu şarkı çok alçak bazen de çok yüksek. Nasıl kendi sesimi değiştirebilirim ve kendi versiyonumu yapabilirim işte. Öyle işte biraz değiştirdim şarkıyı. Evet. Kendi Yani sesime zaten şey yaptım. en güzel tarafı da bence bu. Yani sen şarkı zaten bizim çok sevdiğimiz bir şarkı. Ben Can Ozan'ı da çok severim. Ama sen şarkıyı kendi stilinde yorumlamışsın. Yani parçaya kalın bir tonda giriyorsun. Sonra bir anda yükseliyorsun ve çok keyifli bir hale gelmiş. Herhalde bu daha önce dinlediğim biraz böyle rock şarkıların, biraz farklı türdeki şarkıların da etkisiyle herhalde bunu yaptın değil mi? Nasıl Evet, bunu doğru. düşündün? Ama işte şarkının başında korkmuştum yani çünkü başları çok alçak. Sonra dedim kendime nasıl yani, çünkü o anda sesin altındasın yani o alçak Evet. tonları nasıl yapabilirim, nasıl stabil yapabilirim. Sonra dedim kendime belki yüksek koyabilirim, o zaman belki daha stabil durabilirim. Koçumla da beraber düşündük işte nasıl değişebiliriz, nasıl kendimi daha comfortable yani nasıl Evet. Daha rahat. Evet. hissedebilirim işte. O zaman evde işte çok çaldım, düşündüm böyle çok record yaptım işte, kendimi dinledim işte öyle. Harikasın. Yani bizim bu izlediğimiz performansı sen önceden tasarladın. Böyle yaparsam Evet. çok daha iyi olur ve bu Çok sonucu elde dinledim. ettin. Evet, Öyle bravo. işte.
Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum seni. Süpersin. Peki sen Teşekkür mesela ederim. şarkıyı söyledikten sonra tepki nasıldı? Yani herkes böyle kimse bilmiyor şarkıyı ve böyle hayran hayran sana baktılar. Bu ne diye açıkçası değil mi? Ne hissettin orada? Biraz anlatır mısın onları Valla da? herkes aynısı dedi. Herkes dedi yani ne söylediğini hiçbir şey anlamadık. Ama bir şey hissettik Naz ve o en önemlisi ve bence müzik o yani. Orada bir koç çok güzel dedi. Müzik bir tane üniversal bir dil. Onu da yani çok beğendim. Çünkü gerçekten o yani. Bazı şarkılar sözlerle bir şey hissettirir. Bazı şarkılarla bir duygu veriyor. Bence benim şarkımda o yaptı yani. Kimse bir şey anlamadı ama müzik de bir dil yani. Öyle de insanlara bir şey hissedebildim ve o benim için en iyi şey yani. Çok Onu güzel. yapmak istedim yani ve oldu işte. O tepkileri çok beğendim yani. Ve Çok ondan güzel. sonra işte Türkiye'den çok tepki geldi. O Evet, da şimdi onu da sormak istiyorum. Şimdi o tabii kadar ki. sana nasıl mesajlar geliyor? Biraz anlatsana yani. Biz videolarını yapıyoruz, altı yıkılıyor, izlenmeleri acayip bir tepki. Sana neler geliyor? Asıl sana geliyordur. Bizi boş ver. İşte o zaman The Voice çok beğeniyor yani videonu Instagram'a koymak söylüyorlar yani koyuyorum o zaman tepkileri alırsınız. Koydum işte. Baştan çok gelmiyordu. Baştan sanki herkes bir uyanması lazımdı. O zaman Evet, böyle birkaç gün sonra işte birden çok patladı tatlı. sanki. Çok Hı. yorum geldi. Çok Türkiye'den insanlar beni takip etmeye başladılar Instagram'da. Ve çok Türk accountlar beni post yaptılar işte benim performansımı. Şaşırdım yani her şeye likeladım tabii ki. Yorumları da yani baştan hep yorumları Çok okuyordum güzel. ama bir anlam o kadar çok yorum geliyordu ki Evet, her şeyi bile okuyamıyordum yani. O kadar çok çok güzel. geldi ki. Ama çok güzeldi yani. İnsanlar da dedi hadi bu şarkıyı da bir söyleyin. Ya Hı da sesin hı. Dolores'e benziyor. Böyle yorumları çok seviyorum yani. Hmm. Ve sizin reaksiyon videonuzu da çok sevdim. Çünkü çok reaksiyon video yapılmıştı bile ama insanlar sadece dinliyordu. Siz Tabii. güzel olduğunu diyorlardı. Ama sizin reaksiyon videonuzu çok seviyordum. Çünkü siz yani sesimden tekniği böyle Evet. yorum veriyordunuz ya da daha böyle derin gidiyordunuz işte. Hı Onu çok hı. beğendim. Ay teşekkür ederim. Çok Evet. teşekkür ederim. Semra Hanım siz ne hissettiniz peki? Böyle bir şeyin karşılaşınca mesajlar, insanların ilgisi. Ya çok Ailede durum ne? şaşırdık, çok şaşırdık. Eşim demişti Semra bu Türkçe şarkıdan sonra ilgi gelebilir. Hı Ama sonra hı. ikimiz de çok şaşırdık. Bu kadar beklemedik açıkçası. Beklemiyordunuz. Ve bu Ay. kadar güzel tepki. Çünkü biliyorsunuz hani yurt dışında yaşayan Türkler bazen başka bir bakış açısıyla bakılabiliyor. Yani Türkçemiz daha farklı. Evet, onu. Yani Doğru. dedim ay acaba nasıl bir tepki gelebilir, dışlanabilir mi, Türkçesi hakkında ne söylerler? Hayır. Ama çok güzel tepkiyi alınca o kadar memnun olduk ki yani Naz adına Ay, çok sevindik, çok gururlandık ve bir çok de güzel. Türk bayrakları ve gurur kaynağımız deyince daha da Evet. sevindik. Kesinlikle, Yani kesinlikle. bu Buyurun dönemde buyurun yani lütfen. böyle pozitif şeyler herkesi birazcık daha birlik yani böyle motive, pozitif Evet, o çok güzel yani. Beni oldu. gerçekten motive ediyor yani devam etmek için ve Hı o Türk hı. grup benim arkamda ya şimdi daha çok destek oluyor benim için. Of. Daha yani sevinçle yapıyorum yani. Peki şeyi de merak ediyorum Naz. Yarışmadaki ortam nasıl? Yani oradaki o ilişkileri, jürilerin seninle ilişkileri, genel çalışma ortamı nasıl yarışmada? Onu da biraz anlatır mısın? Yani The Voice dünyada yani var. Her ülkede şey var. Ama bence Belçika'da yani daha çok Vlaanderen'da. Çünkü The Voice on Vlaanderen diye ad olarak Hı geçiyor. hı. Çok iyi bence. Çünkü tabii ki kameranın önünde coachları görüyorsun tabii ki. Ve onları çok seviyorum yani. Gerçekten çok iyi insanlar. Kendi coachum da çok iyi bir insan yani. Janralarımız çok aynı. Düşüncelerimiz çok aynı. Ama yani ekranların arkasında tabii ki çok büyük bir team var. Çok büyük bir grup var. Hı Onlar hı. bize çok yardım ediyor ve çok iyi hissediyorlar. Hep bizimle konuşuyorlar ve aile Hı gibi hı. yani çok büyük bir aile Harika, olarak şey yapıyorum yani. harika. Hep onlarla konuşmak yani konuşabilirim. Hep neyse çalıyor. Onlarla işte yani nasıl söyleyeyim? Repetisyonlar yapıyoruz işte. Aha. Çünkü bir şan dersi öğretmeni var. O işte beni çok yardım etti. Hı hı. Çünkü hiç şan dersi almamıştım.
O işte Aa. bana yeni teknikler işte öğretti, yani öğrendi. Öyle işte yani. Şimdi Naz, sen şimdi şu anda biraz kendini geliştiriyorsun, sahnedesin, sesini geliştiriyorsun, koçlarla berabersin. Ya bundan önceyle beraber artık bu yarışmadan sonrayı da şu an yarışmada durum ne bu arada? Sen şu anda yarışmadaki hedefin ne önce? Sonra yarışmayı bitirdikten sonraki hedefin ne? İki soru sorayım sana. Yani şimdi canlı yayındayız işte. Yani. Yani ikinci canlı yayın. O da yani bir şey söyleyeyim çok büyük bir fark yani. Çünkü önce Blind Audition Battle ve Cross Battle var. O canlı yayın değil. Değil. O farkı da yani hissettim. Çünkü insanlar daha çok stresli oluyor. General repetisyon oluyor. Çünkü her şey iyi geçsin diye istiyorlar. O farkı da hissettim. Ama bazen daha çok heyecan daha iyi oluyor yani. Daha bence yani öyle. Helal olsun sana. Ne kadar güzel bir rahatlık bu ya. Gerçekten. Yani başka Aa, bir atmosfer geliyor sanki. Ve keyif hepimiz alıyorsun beraberiz yani. yani. Herkes Hadi. birbirini Aa. destekliyor. Bence o zaman daha güzel şeyler de olabiliyor yani. Naz, sen bu Ve heyecandan zevk alıyorsun sanki. bence gerçekten zevk alıyorum ve podyum yani sahneye gittiğim zaman heyecan sanki çoğalıyor ama stres azalıyor yani gerçekten böyle bir an yani şey yapıyorum kendimi böyle iyi nefes alıyorum böyle sevdiklerim insanlara bir bakıyorum. O Çok zaman güzel. diyorum kendime yani şimdi zevk alayım çünkü bu 3 dakika sonra bitiyor. Ya Ondan sonra işte yani şimdi iyi müthiş. zevkimi alayım böyle yani kafamda şey yapıyorum. Çok güzel. Semra Hanım, Naz hep böyle bir insan mıydı? Rahat mıdır yani? Naz çok rahat, çok sosyal, çok muhabbetçi. Muhabbetçi. Stres olur ama hiç belli etmez. Biz daha Belli. çok stres oluyoruz, ağlıyoruz. Yani Geçen gün evet. canlı yayın kalktık birlikte. İzin almıştım, işe gitmedim. Onunla birlikte geçirebilmek için, o günü hazırlanabilmek için. Dedim Naz kızım nasıl, heyecan var mı? Yok anne, ben sahneye çıkmak istiyorum, şarkı söylemek istiyorum. İyi Harika. dedim, o zaman süper. Öyle o günü geçirdik. Yani Naz böyle. Naz'ı nasıl Harika. buluyorsunuz? Yani Naz çok doğal. 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 Ay ne Yani güzel. Ne gerçekten. güzel. Ne güzel. Evet. Naz, peki bu yarışmada şu an hedefin şampiyonluk? Tabii ki yani hep yani kazanmak ister insan. Benim Tabii ki. rüyam tabii ki o yani kazanmak. Ama Aha. gerçekten şimdiye kadar yaşadığım şeyler, tanıdığım insanlar çok yani memnunum. Daha iyi yani bir journey istemezdim yani. Çok güzel geçti. Yani tepkiler benim için de çok önemli. Ve yani bir fan base oldu yani. İnsanlar beni takip ediyor. Evet. TikTok'um da var. İnsanlar hep yani yeni şarkılarımı görmek istiyor yani coverlarımı. Onu işte o oldu ya o benim için tam bile yani Müthiş bir şimdi şey. yarın ikinci canlı yani ondan sonra gidersem eve gidersem ama üzülmem yani derim kendime yani baksana ne güzel bir şey atlattım çok iyi Müthiş. insan işte tanıdım ve şarkılarımı söyleyebildim o zaman benim için yeterli bile ama tabii ki son live show yani son canlı yayına kadar gidersem çok güzel. Çok Onu da, güzel. onu da isterim yani onu da alırım. Ama şimdiye kadar çok güzel bir şey oldu. Harika, harika. Yani Çok güzel Naz. Bakış açın da çok güzel yaptığın şeye. Değerlendirmen, sonraki ya bu seni çok bilinçli, çok akıllı, çok doğru planlar yaparken gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Genelde çünkü böyle bir heyecanla yapılan şeyler sonunu bilmeden hani herkesin bir kaygıyla gittiği şeye dönüşüyor. Sende öyle bir şey yok. Her şey ne güzel. Oh harika. İstediğimi alıyorum. Pozitifim diye düşünüyorsun. Bu birçok izleyici, genç, bu yarışmalara katılmak isteyen kişiler için de bence harika bir örnek oluyorsun bu tabii ki anlamda. yani gençlere de şey yapmak istiyorum yani Türk gençlere de yani rüyan varsa yani onu takip et. Kendini durdurma kötü tepkilerden çünkü Evet. kötü tepkilerde aldın tabii ki yani herkes Hmm. versiyonu orijinalden daha çok sevmiyor ya da bazı insanlar sesimi sevmiyor ama herkesin kendi opinionu yani onu Tabii değiştiremem. ki. Ancak Tabii ki. kendi sevdiğim şeyimi yapabilirim. Onlara bir motivasyon vermek isterim yani ne istersen yap işte. Yani kötü yorumlara, kötü tepkiler yani onu kafaya takmayın yani. Ne istediğini yap, sevdiğini yap. O en önemlisi yani. Annem babam da onu küçükken hep bana diyorlardı yani. Naz ne istersin yap ama sevdiğin bir şey yap. O zaman seni destekliyoruz yani. Yani Ay bravo. okursam da ya da müziği takip edersem sevdiğim şeyimi yani sevdiği şeyimi yapayım da onu istiyorlar. O Harika. önemli.
Çok Vallahi müthiş güzel. Bayıldım yani. Bundan sonraki mesela atıyorum işte Türkiye'ye gelsen böyle Türkiye'de bir şarkıcıyla düet yapmak istesen kimlerle Abi, yapmak çok kimle yapmak isterdin? isterim? Kimle? Ama gerçekten Can Ozan'la çok isterim yani. Çünkü Ne bizim güzel. sesimiz biraz farklı ama bence birlikte gelince çok güzel olabilir. Yani bir erkek ve bir kız sesi yani birlikte gelince çok güzel İnşallah. oluyor. Ama bence şey de yani interview'da çok baktık Can Ozan'ın ve şey yani janrımız da çok aynı. Bizim stilimiz yani müzik stilimiz de aynı. Yani İngilizce şarkıları da o da çok seviyor. Ama yani Can Ozan yani sözleri çok duygusal, şarkıları da çok duygusal. Öyle. Yani onu çok seviyorum yani. Ben ne zaman sadece bir şarkı ne zaman söylerim yani duygu verdiği zaman. Çünkü kendim hissetmem yani hissetmezsem o zaman sevmem yani. Bir şey hissetmem lazım ki ondan sonra size de bir şey hissedebilirim. Ve o Can Ozan'da hep var yani şarkıların içinde hep duyuyorum. Ve gerçekten çok güzel bir insana benziyor yani. Gerçekten gerçek hayat. Öyle. Acayip keyifli, çok zeki ve çok yaratıcı bir insan gerçekten Evet Can siz Ozan. yani tanıştınız Ben bence. evet kendisiyle Değil mi? röportaj da yapmıştım. Yani çok inşallah karşılaşma şansınız olur. Naz çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Yani seninle daha uzun saatler bile sohbet etmek isterim. Seni bundan sonra desteklemeye devam ediyoruz hep beraber. İnşallah yarışmada da gönlünden geçen ne varsa olur. Onun haricinde de müzik kariyerinde bakalım yolculuk nereye gidecek? Hepimiz Evet. seni zevkle ve heyecanla, merakla takip edeceğiz. Ay, çok teşekkür ederim. Çok yapıyorum. Evet. Semra Hanım çok teşekkür ederiz. Biz Süpersiniz. teşekkür ederiz. Çok Ne güzel bir yayın oldu, bir program Evet, oldu. çok teşekkür ederim gerçekten. Ben teşekkür Harika. ederim. Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz, evlatlar yetiştirmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Gurur ve mutlulukla size bakıyoruz. İnşallah yolunuz açık olur hep beraber ailece de. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür İnşallah. ederiz. Gerçekten. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀준 엠브레 호자 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh